Efendim selamünaleyküm. Ben Oğul. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 1.275 beygirlik Innovation özel serili olarak geçen Opel Corsa F'nin incelemesini hep beraber. Efendim Corsa F aracımızda EB2 FA kodlu atmosferik 3 silindirli motor bulunuyor. Bu motor bize 75 beygir güç, 118 Nm'lik bir tork verisi sunuyor. Şehir dışı 3.7, şehir içi 4.8 litrelik bir yakıt tüketimi verisi var. Baktığımız zaman tabii B segment için güzel bir değer bu. Tabii 1.2 atmosferik bir tık yavaş kalıyor. Bu motorun yine aynı motor turbo 100 beygir ve 130 beygirlik olanları size daha iyi performans verileri verebilir. Şimdi derseniz aracımızın tasarımı hakkında konuştuğumuz kısma doğru geçelim. Corsa F aracımızın dış tasarım öğelerine geçtiğimiz zaman aracımızda LED farlar, altta LED sis farları, 16 inç jantlar bulunuyor. Arkaya geçtiğimiz zaman Innovation yani Avrupa'dan bunda Innovation özel seri meselesini de buradan size açıklamış olayım. Konuların kafa karmaşıklığı var. Bu araçlar pandemi döneminde biliyorsunuz ki Avrupa'dan Türkiye paket arabalar gelmedi. Öyle olunca Avrupa'daki bayilerde Avrupa için üretilmiş olan araçları buraya getirdiler. Bu aslında o araçlardan bir tanesi. Özel serinin manası bu. Bunda bir açıklık getirmiş olayım. Aracımızda dışında piyano bilek ayna kapakları ve piyano bilek çıta var. En arkasına geçtiğimiz zaman da bagaj kapağını çok güzel tamamlayan bir piyano bilek spoiler bulunuyor. Yalnız araçta hoşuma gitmeyen bir şey var. Buradaki öndeki sinyal lambasını led yapmışsın, aynadaki led yapmışsın ama arkadakini halojen yapınca bir senkron kaybı var. Bu açıkçası hoşuma gitmedi. Şimdi derseniz aracımızın biraz güvenlik önlemleri hakkında konuşalım. Aracımızda aktif frenleme sistemi, onun dışında şerit takip gibi sistemler bulunuyor. Arkada park sensörü geliyor Innovation'larda. Gayet güvenlik açısından da gayet dolu bir araba baktığımız zaman. Şerit takip sistemi, özellikle uzun yol yapacaksınız. Gerçi B segmenti bir araba ama giden böyle uykunuz gelir bir şey olur. Yolculuk tespit sistemi de var bunun için. Tabela tanıma, ondan sonra cruise kontrol gibi sistemlerde Innovation pakette bulunuyor. Dilerseniz aracımızın içine gelmesine doğru yavaş yavaş. Efendim Corsa F aracımızın içine geçtiğimiz zaman ben emniyet kemerinden başlamak istiyorum. Benim bu sevdiğim oynak gergili emniyet kemeri var burada. Koltuğumuza geçelim. Yanal destekleri koltuğun gayet güzel. Sizi sarıyor virajlarda. Geldiğimiz zaman koltuğumuza yanlış hatırlamıyorsam Navi gibi bir ismi olması lazım. Yarı deri bir koltuk döşememiz var. Bu döşemenin ortasında böyle çok görünmeyen koyu mavi detaylar var kumaş kısmında. Deri kısmında da beyaz dikiş tercih edilmiş. Suni deri tabii ki. Onun dışında kapımıza geçtiğimiz zaman buralar gayet sert bir plastikten yapılmış durumda. Geldiğimiz zaman burada böyle biraz metal görünümlü ama böyle yumuşak bir dokunuşu olan bir kapı kolumuz var. Burası yine aynı deri malzeme kullanılmış. Burada da böyle siyah ama simli bir trim bizi karşılıyor. Aşağı geldiğimiz zaman hoparlörümüz, araçta 6 tane hoparlör bulunuyor. 2 Twitter önde, 2 kapılarda, 2 de arka kapılarda. Geldiğimiz zaman burada bir tane tutamaç yerimiz. Onun altında cam kilidi tuşumuz. Ondan sonra burada 4 cam otomatik tuşlarımız ve ayna ayarlarımız bulunuyor. Geçtiğimiz zaman ben soldan devam ediyorum. Burada otomatik far tuşumuz, far yükseklik ayarımız. Ondan sonra gösterge parlaklığı ayarımız. Burada yine piyano bilek tercih edilmiş. Buradakinden farklı. Buna değineceğim birazdan. Burada yine havalandırma çıkışlarımız var 3 farklı şekilde. Geldiğimiz zaman direksiyonumuza Opel grubunun çoğu aracında bulunan bir direksiyon bizi karşılıyor. B segmenti bir araç için açıkçası biraz büyük bir direksiyon ama yine de gayet deri kalitesi ortalama fena değil. Üstüne geldiğimiz zaman sağ tarafta radyo kontrollerimiz, sol tarafta ise hız sabitleme kontrollerimiz bulunuyor. Geldiğimiz zaman biraz ufak kenarlarında alan olan bir hayalet ekran var Innovation paket Corsa'mızda. Bu hayalet ekran gayet yeterli. Bütün devir, hız göstergesi, onun dışında ne istiyorsanız koyabildiğiniz, daha doğrusu kendiniz bu PSA grubun hayaletlerini biliyorsunuzdur zaten. Kendiniz oraya istediğiniz şeyi koyabildiğiniz, biraz saçmaladım az önce kusura bakmayın. Altları çok ince böyle daha şık gözükmesini sağlayan bir metal detay kullanılmış. Sağ tarafımıza geçtiğimiz zaman burada PSA grubundan bildiğimiz ekranımız, üst tarafında havalandırma menfezimiz ve üstte yine gri bir trim devam ediyor. Yalnız buradaki trimin başka işi bir tek şurada havalandırma menfezinin altında çok az olarak kullanılmış.
Onun dışında burada bu simli trim devam ediyor. Kenarlarında biraz boşluk var. Bu geniş ekran olarak geçen bir ekran da bunun bir genişi daha var. Bu 3008'lerden bildiğimiz ekran. Bu ekranımızda hiçbir tuş yok. Altında bir açma kapama tuşu, solunda kilit tuşu ve onun da sağ tarafında dörtlü tuşu var. Aşağı indiğimiz zaman tek yönlü ama böyle dijital gibi gözüken bir klima ünitemiz. Onun altında telefon gibi şeylerin koyulabileceği bir göz. USB girişimiz ve 12 volt çıkışımız var. Onun altına geçtiğimiz zaman burada Start Stop'un tuşu yanında boş tuş, onun yanında da şerit takibi açıp kapatabildiğimiz bir tuş var. Onun dışında burada yine park sensörü tuşumuz var. Aracımız manuel vites bu arada. Bunun üstünde öyle canlı gibi plastik bir şey kullanılmış ve vites opusun kendisi plastik, altta da suni bir deri var. Aşağı doğru geçtiğimiz zaman burada ikili bardaklığımız, önünde çok ufak garaj kumandası koyulabilecek gibi bir alan. Burada el frenimiz var. Burada kol dayamamız. Yine üstteki deri koltuklara göre çok kalitesiz bu arada kol dayamanın. İçi de ufacık ama segmente göre gayet güzel öne gidiyor. Öne gidik şekildeyken açılmıyor. Sağa doğru geçtiğimiz zaman çok derin hayvan ovası gibi bir torpido var burada. Sağa doğru geçiyorum. Kapımıza gözü söylemeyi unuttum. Kapımızdaki göz iki pet şişe veya daha üstü gibi şeylerin sığabileceği aslında segmentine göre bence gayet büyük bir göz. Bunu beğendim açıkçası. Buradaki materyale geçelim. Burası hafiften bir yumuşaklık var ama yani çok sert bir malzeme. Ama bu açıkçası desenli görünüm gayet arabaya şık bir hava katmış. Şimdi derseniz aracımızın arkasına doğru yavaştan geçmeden önce atladığım birkaç bir şey var. Onları da size paylaşayım. Aracımızda otomatik kararan dikiz aynası var. Ve bunun altında da az önce bahsettiğim şerit takibi sensörü var. Aracımızda yağmur sensörü ve far sensörü de bulunuyor ayrıca. Şimdi dilerseniz aracımızın arkasına doğru yavaştan geçelim efendim. Efendim Corsa F aracımızın arkasına geçtiğimiz zaman ben açıkçası ön taraftan başlamak istiyorum biraz. Annem kısa bir insan olduğu için burada aşağı yukarı şöyle bir karış kadar diz mesafesi var. Ama önüme 1.80 kadar kişi oturduğu zaman aşağı yukarı şu kadar B segmenti ortalamasına yine uygun bir diz mesafesi kalıyor. Geldiğimiz zaman baş mesafesi hakkında biraz konuşmak istiyorum. Tavan burada bir anda iniyor. Araya görüntüleri gireceğim. O yüzden hani bir kazada 1.80'in üstündeki bir kişi burada boynunu bile kırabileceğini düşünüyorum. Bu tehlikeli bir durum benim açımdan açıkçası. Oturduğumuz zaman arkada benim boyutumda 2 kişi rahat gider ama 3. bir kişi geldiği zaman burada çok sıkış tepiş olur ve hiç rahat edemezler diye düşünüyorum. Kapımıza geçtiğimiz zaman çok sert bir plastik kullanılmış. Buradaki öndeki trimin, derinin hiçbiri burada yok. Buradaki deri de yok ayrıca. Burada bir kapı tutma gözümüz ve burada da bir PSA kumandası, bir cam açma kapama şeyimiz var, tuşumuz var. Burada pet şişe koyabileceğimiz bir alan var ama sadece bir tane pet şişenin koyabileceği kadar küçük. Burada hoparlörümüz var. Bahsettiğim gibi aracımızda 6 airbag ve 6 tane de hoparlör bulunuyor. Euro NCAP testinden de 4 yıldız almış bir araç Corsa. Benzin kapağı konusuna geçelim. Herkes çok eleştirdi. Ha dedi, küçücük arabanın çamurluğunda böyle kafam kadar benzin kapağı var diyen bile oldu. Bunun böyle olması size nedenini anlatayım. Bu aracın bir elektrikli versiyonu var bildiğiniz üzere ve onda CCS portu kullanılıyor. O yüzden o benzin kapağı o kadar büyük olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Bu kendi yürüttüğüm bir şey. Mantık açıkçası. Şimdi derseniz aracımızın bagaj kısmına... Efendim Corsa aracımızın bagaj kısmına geçtiğimiz zaman aracımızda 309 litrelik bagaj aracı bulunuyor. Bu bagaj aydınlatmalı bagaj aynı zamanda ve burada da iki tarafta da bir tutamak parçası var bagaj kapağının üstünde. Ara görüntüler size girecektir. Aşağı doğru indiğimiz zaman da içinde bir tane stepne bulunuyor. Standart donanımında stepne gelmiyor, bu ekstra donanım. Şimdi derseniz videomuzun sonuna doğru yavaştan geçelim efendim. Efendim videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İki yanda duran bağlantılardan başka videolara geçebilir. Kafamın üzerinde duran kafamdan kanalıma abone olabilirsiniz. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.